Herkese selam, ben Serkan. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Bu videoda arkadaşlar mantı suyu nasıl hazırlanır? Suyu hazırlanırken neler eklemeliyiz? Hangi ürünleri ilave etmeliyiz? Mantının diri olması, ağza böyle tadıyla yiyebilmemiz için bu çok önemli çünkü mantı suyunun hazırlanması. Ayrıca mantı sosunu nasıl hazırlarız? Bunları anlatacağız. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Her hafta yeni yemek videomuz var. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açarsanız her hafta ailemize siz de katılmış olursunuz. Eğlenceli ve güzel bir zaman geçiririz. Öncelikli olarak gördüğünüz gibi 4 litre su koyduk tenceremize ve çok iyi kaynadı. Böyle fokur fokur kaynaması gerekiyor. İyice kaynamadan yaparsanız mantı çünkü hamur kalır, kötü olur, güzel bir tadı olmaz. İster evinizde hazır kendiniz açıp mantı yapın, ister dışarıdan alın fark etmez. Suyunun böyle buram buram, fokur fokur kaynaması gerekiyor. Şu an bizim 4 litre suyumuz kaynadı. Şimdi tuz atacağız içerisine. 1 çay kaşığı, 2, 3, 4 çay kaşığı tuzumuzu ilave ettik. 4,5 da olabilir. Sonra sıvı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Birbirine yapışmaması için mantıların. Çok fazla değil, gördüğünüz gibi bir yudum kadar attık. Şimdi mantımızı da ilave ediyoruz hemen. Merak etmeyin, daha sonra mantı yaptığımız bir günde nasıl mantı yapılır diye bir videoda yapabiliriz. Güzelce tahta kaşığımızla karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Mantıyı zaten evde de yapıyorsanız mutlaka buzluğa atın, donsun. Şimdi mantımızı da ilave et. Evet arkadaşlar, yaklaşık 12 dakika kadar mantımız kaynadı. Gördüğünüz gibi fokurdayarak en üste vurdu. Şu an mantımız pişti. Dipdiri, sert bir şekilde. Yani sert derken tam böyle yenecek kıvamda. Çok erirse zaten tadı olmaz bunun. Şu anda hemen alıyoruz tenceremizden. Evet, mantımızı süzgeçte süzdük. Şimdi sosunu da hazırlamaya başlıyoruz hemen. Tereyağımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle granit bir tavaya koyduk. Tereyağı miktarı da size kalmış. Az veya çok koymak istiyorsanız istediğiniz kadar eritebilirsiniz. Tabi sırf tereyağı değil, birazcık da sıvı zeytinyağı ilave edeceğiz. İkisi bir arada gerçekten çok güzel oluyor. Eşit bir şekilde ayganımızı da açtık. Güzelce mantımızın sosu için tereyağımızı eritiyoruz. Yoğurdumuzu gördüğünüz gibi çırpıyoruz. İyice böyle bir güzel bir kıvama gelsin diye küçük bir çırpıcı yardımıyla güzel bir çırpın. Akışkan güzel bir sos olmuş olur. Evet, yoğurdumuza sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Aslında normalde küçük bir sarımsak rendemiz vardı. Şu an onu bulamadık. Biz de mecburen büyük rendeye aldık. Güzel bir şekilde 5 büyük diş sarımsak biz rendeliyoruz. Sarımsak zaten biliyorsunuz antibiyotiktir. Tabii çocuklar sarımsaklı sevmeyebilir. Ama biz büyükler için sarımsaklı yoğurt fevkalade olacaktır mantınız için, mantınızın sosu için. Evet, birazcık da tuz ilave edeceğiz. Yoğurtlu sarımsak sosumuza biraz da tuz ilave edip güzelce böyle bir karıştırıyoruz. Çırptığımız için yoğurt bakın akışkan bir hale geldi. Gayet güzel. Yoğurt sosumuz mantı için hazır. Evet, mantımızı şöyle bir borcama aldık. Daha sonra çünkü sosunu ilave edeceğiz. Oh vallahi mis gibi dumanlar yükseliyor. Tereyağımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eridi. Harika bir kıvama geldi. İçerisinde sıvı zeytinyağı da var. Şimdi mantımızın üzerine ilave edeceğiz bunu. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Güzelce karıştırıyoruz şimdi.
Hem böyle tereyağını dökmek daha iyi oluyor. Normalde tabakları da ayrı ayrı dökebiliyoruz. Belki onu düşünmüşsünüzdür ama bu şekilde olunca mantılar hem yapışmıyor hem de hepsi tereyağına bulanmış oluyor. Çok güzel bir lezzet oluyor. Mutlaka bu şekilde de bir deneyin. Sosu için biraz salça ilave edeceğiz dostlar şimdi. Tereyağını biraz bıraktık. Biraz daha üzerine sıvı yağ ilave ettik. Salçasını da koyacağız şimdi. 2 yemek kaşığı da koysanız yeterli olur. Seviyorsanız acı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Bu size kalmış. Biz domates salçası ilave ettik sadece. Evet, gördüğünüz gibi salçalı sosumuz da mantı için hazır hale geldi. Gayet güzel, akışkan bir şekilde yine. Şimdi mantımız pişti dostlar. Tabağımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi dipdiri oldu. Dipdiri oldu, gayet güzel oldu. Şimdi soslarını da hemen hazırlayacağız. Önce sarımsaklı yoğurdumuzu üzerinde gezdiriyoruz. Gayet akışkan oldu, bakın gördüğünüz gibi. Şahane. Buram buram kokuyor vallahi. Mutlaka evde bu sosların hazırlanışını bir deneyin. Şimdi salçalı sosumuzu da hemen ilave edeceğiz üzerine. Oh. Ekstra tereyağı dökmedik. Zaten salçalı sosumuzda tereyağı ve sıvı yağ var içerisinde. O yüzden ekstra koymadık. Mantıyı da zaten haşlamıştık. Birazcık kırmızı biber ilave ediyoruz. Biraz nane, vazgeçilmezimiz. Biraz da kekik ilave edeceğiz. Ve hepinize afiyet olsun diyorum. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Biz videoyu çekerken çok eğlendik. Çok severek yaptık. Hepimize afiyet olsun. Sizlere de afiyetler olsun diyorum. İzlediğiniz için de süpersiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.